Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün pazar, tarih 28 Nisan 2024 yılındayız. Arkadaşlar hepinize hayırlı uğurlu bir pazar günü olsun. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar Sıla Yolu, konumuz Sıla Yolu. Dün Facebook üzeri haber geldi. Tabii ben bu haberleri verdiğim için arkadaşlar ben şahsen bütün Sıla Yolu, Facebook'tan bütün Sıla Yolu gruplarına üyeyim. Ve takipte bulunuyorum ve giden arkadaşlardan da en son tabii ki haberleri alıyoruz. Bakın dün arkadaşımızın başına ne gelmiş Sırbistan'da? Bunu Sıla Yolu, Sıla Hasret Yolu, Hasret Yolunda Yoldaşın. Tekrar söylüyorum, bu sayfayı Facebook'tan bulabilirsiniz. İsterseniz tabii ki oradan da okuyabilirsiniz. Üye olursanız da adminler sevinir. Sıla Hasret Yolu, Hasret Yolunda Yoldaşın. Burada da tabii ki gurbetçilerimiz birbirine yollarda yaşadıklarını resmini çekiyor, haberini veriyor, neler olmuş, neler bitmiş. Bakın arkadaşlar, dün ne olmuş? Bu haber gerçekten çok sıcak haber. Sırbistan'dan haber geliyor. Biliyorsunuz geçen sene buna benzer bir haber vermiştim. Dikkat edin diye. Devamlı gidenler bilir. Sırbistan'da gişelerden geçtikten sonra gelecek gişeye kadar sizin ortalama hızınızı ölçüyorlar. Hızlı gittiyseniz gişede sizden ceza alıyorlar. Daha bu devamlı var. Bunda bir değişiklik yok. Geçen sene haber geldi. Arkadaşlar geçtikten sonra hem ortalama hızını ölçüyor hem de bazı tabelaların arkasına radar koyup sizi hızınızı çekip gelecek gişede diyor ki sen filanca yerde hızlı gitmişsin diyor. Onun için de ceza kesiyor. Şimdi arkadaşlar bu Sırbistan ilerleme yaptı. Bakın hemen biraz sonra size arkadaş yaşamış onu söyleyeceğim. Yani gişelerden gişelere değil, şehirlerden şehirlere de en iyisi ben şimdi size bu haberi okuyayım. Siz daha iyi aydınlanırsınız. Belki biliyorsunuzdur. Şu anda yolda başıma geldiği için paylaşıyorum. Yani belki diyor siz de yaşamışsınızdır. Arkadaşlar size yeni bir bilgi veriyorum. Şu an kendim tadına bakmış oldum. Biraz da espri yapıyor arkadaşımız. Sırbistan'da genelde artık bütün yol boyu Macar'dan Bulgaristan'a, Hırvatistan'dan Bulgaristan'a giderken ortalama hız ölçüyorlar. Şehirler arası yazmış. Yani şehirler arası. Bir şehir artık girerken mi çıkarken mi onu bilmiyoruz. 5 saat içinde 6 tane ceza yemiş oldum. 130 normal sürülecek sürat otobanlarda, 139'a kadar izin var. Yani bu takometrede tam ölçmediği için 9 kilometre bir şeyimiz var, payımız var. 140'tan itibaren ceza yazıyorlar. Ben 141 için, yani 2 kilometre hızlı gitmiş, 141 için, 143 için ortalama süratta ceza yedim. Şu an Allah'tan ortalamam çok yüksek değil. 200 euro ile kurtardım. Yanımda bir kişi 550 euro ceza ödedi. 155 ortalama hıza. Yani 130 gideceğine 155 gitmiş. Herhalde takoya baktığımız zaman 160-165 ile gitti. 130'luk yerde 550 euro ödemiş. Arkadaşlar dikkat edilecek konu şu. Şimdi bu radarlar, belki bana soracaksınız, peki tam nerede? Ben şimdi bunu bilsem size söylerim ama birincisi bilmiyorum. Arkadaş da yazmamış. Bilsek ne fark eder? Çünkü şimdi bugün nokta A'ya koyarlar, yarın nokta B'ye koyarlar. Yapılacak tek bir şey var. 130 serbest mi? 130'la gideceğiz arkadaşlar. Biraz dalgınlık olursa biraz hızlı gittim bir yerde 139'a kadar serbest.
Eskiden şöyleydi. Onlar kurnaz, biz kurnaz. 130 gişede ölçülüyordu, gelecek gişede ölçülüyordu. Biz de onlardan kurnazız, biliyorduk. Gelecek gişe şu kilometrede gelecek. Oraya gelmeden evvel bir benzinlikte duruyorduk. Mola veriyorduk, ihtiyaçlarımızı görüyorduk. Bizim ortalama hızımız otomatikmen düşüyordu. Ondan sonra Allah versin bastırıyorduk. Doğru mu? Doğru. Yani arkadaşlar bastırıyordu dediği zaman Murat Bozdoğan tabii ki 580 ile gitmiyordu. 130 ise ben de 140-150 gidiyordum. Yani yukarıda Allah var. Bunlar gerçekler. Çünkü uzun yola gidiyorsun. Ama artık o kadar bu ceza kuralları ilerledi ki yani bizim şansımız pek kalmadı. Orada kurnazlık yapalım, burada kurnazlık yapalım. Ben de gideceğim. Haziran'ın başında gideceğim arkadaşlar. Yapılacak bir şey yok. Takacağım takometreyi. 130 mu? 135. 135'ten gideceğim. Artık bakın zaten bu yorumların altında da bir arkadaş yazmış. Geçmiş olsun, ben de bugüne kadar hızlı sürerdim. Bu cezaları gördükten sonra artık kurallara uymaya çalışacağım. Varsın 3 saat 5 saat geç gidelim ama paramızı bunlara kaptırmayalım ve arkadaşlar %100 bu yoruma katılıyorum. Yani gerçekten ve bir de bir şey var. Saat 8'de hastaneye gideceğimize saat 10'da evimize sağ salim gelelim bence daha mantıklı. Şimdi Sırbistan neden bu cezaları yapıyor? Tabii sırf bizim için değil, kendi insanları için de geçerli. Otobanlarda bu. Otobanlarda 130'luk yerlerde öbür yollardan giderseniz zaten daha yavaş gideceksiniz. En hızlı yollarda bu. Biraz evvel duydunuz Macaristan'dan Bulgaristan'a, Hırvatistan'dan Bulgaristan'a o yol üzerinde bu radarlar. Bilhassa oralarda gişelerden gişelere. Arkadaşlar ve geçen sene benim başıma şöyle bir şey geldi. Otelde kaldım, otobana girdim, gişe geldi. Gişelerden sonra polis kontrolü geldi. İlk sefer orada beni polis durdurdu. Yani o kadar defalarca gittim. Sırbistan'da oldu bu olay. Sabah erkendi. Otelden kalktıktan sonra işte kahvaltısını yaptıktan sonra hatta onun videosu da var. Bosporus'ta kalmıştım. Kahvaltıyı yaptıktan sonra yola çıktık. Benim gibi tabii ki bir sürü emekli abilerim de yollardaydı. Sezon değildi. İlk sefer beni polis durdurmuştu. Ne için durdurdu? Bir ehliyetime baktı, arabanın ruhsatına baktı. Zaten 3 dakika bile sürmedi. Ondan sonra yoluma devam ettim. Arkadaşlar bakın 550 euro ceza ödemiş bir gurbetçimiz, öbür gurbetçimiz 200 euro ödemiş. 5 saat içinde 6 tane ceza yemiş. Bir daha tekrar söylüyorum, bu haberi kendinizde resimleri var. Teker teker cezanın resimleri var. Sıla Hasret Yolu, Hasret Yolu'nda yoldaşın grubun ismi. Siz de buraya üye olursanız tabii ki memnun olurlar ve bu haberi de tekrar buradan okuyabilirsiniz. Yani bazı arkadaşlar bilmiyorum belki espri yapıyordur. Murat Bozdoğan gene uydurdu bir şey. Arkadaşlar benim kimseye gerçekten hiçbir borcum yok. Onun için neden uydurayım ki? Benim görevim gerçekten sizleri bilgilendirmek. Onun için keyifli bir şekilde Türkiye'ye gidip gelmeniz arkadaşlar. Yani ona buna paranızı da kaptırmadan başınıza kötü bir şey gelmesin. Benim en içten gelen isteğim o yani. O niyetle yapıyorum bu haberleri. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün durmak yok. Murat Broz'dan sonra tabii ki bir araba videosu hazırlayacak. Sıla yolu için bakalım ne arabaları var ve imkan olursa bir de havada müsaade ederse bir İsviçre'yi şöyle bir doğa videosu hazırlayacağım. Hepinize tekrardan hayırlı pazarlar. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.